Burak'la konuşurken bana şundan bahsetti. Abi bu Amazon'un hikayesi gözüktüğü gibi kolay değil ve gerçek manada çok burada şey var. Yani burada para kazanan Burak herhalde bir böyle eğitim satanlar, bir yazılım satanlar, ürün satanların da sen dediğinle söyleyelim onda biri yani %10'u anca Aynen, para kazanıyor. aynen öyle. Biraz bahsetsene abi ne gibi sıkıntılar var, neyi yanlış anlatıyor insanlar? Aslında temel konu şuradan başlıyor. Herhangi biri size bir eğitimle bir iş modeli satıyorsa aslında o iş modelini öğrenen herkes sizin rakibiniz olabilir. Bu yüzden rekabet artar. Rekabet arttığı için de pazar kendiliğinden otomatik olarak yavaş yavaş aşağı iner. Fiyatlar aşağı iner. Fiyatlar aşağı iner ve siz kar edemez olursunuz. İnternetteki benim de aldığım 3-4 sene önce Amazon eğitimlerinin %90'ı şu şekilde. Çin'den Alibaba.com üzerinden bir ürün bulun. Bu ürünü Amazon.com'a gönderin. Yani FBA depolarına gönderin. Amazon.com aracılığıyla satışa koyun ve karınızı cebinize atın. Tamam, bunu yani çok güzel, şahane iş modeli olarak tamam, mantıklı. Ama Teoride çok iyi duyuluyor da yani. Evet, bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. O eğitimi alan herkes biliyor ve herkes aynı şeyi yapıyor. Aynı araçları kullanarak ürün araştırması yapıyorlar. Helium 10'i kullanıyorlar, Jungle Scout'u kullanıyorlar. Hepsi işte aylık $10.000 $10.000 üzerinde ciro yapan, aylık işte 500 adet satışın üzerinde satan, şu anahtar kelimelerde şu ürünleri listele diye bütün ürünlere bakıyorlar. Herkes oraya bakıyor. Sadece Türkler değil. Fransızlar da oraya bakıyor, Çinliler de oraya bakıyor. Çinlilerin daha gelişmiş araçları var. Yine aynı pazara bakıyorlar. Herkes aynı satan ürünlere bakıyor. Temelde böyle bir başlangıç noktası var. Sen başlıyorsun, o da başlıyor, öbürü de başlıyor. 3 ay sonra bir kişinin olduğu pazarda 35 kişi oluyor. Ve kendiliğinden pazar fiyatları da aşağı inmeye başlıyor. Ve bu sefer hepsi mağdur oluyor. Birinci temel sorun bu. Herkes aynı yöntemle iş yaptığı için bir kere başarısızlık kendiliğinden doğal olarak geliyor. Buradan böyle büyük başarı beklemek çok bana safça geliyor ya. Yani bu kadar çok basit açıklayınca, bu kadar basit bir girişi olan ve dünyada biz hayal edemiyoruz yani. Türkiye'de belki bu işe ayda 100 kişi giriyor ama yani milyonlarca kişi giriyor dünyada aynı anda aynı ürün katıyor. Buradan bir aynı şeyi satarak yani nasıl insanlar para kazanmayı bekliyor gerçekten algılayamıyorum yani. Şöyle ilk zamanları diyeyim, yani 2012, 2013, 2014 zamanları aslında FBA sisteminin fark edildiği ve girişimcilerin hadi FBA sistemiyle bir şeyler satalım. FBA dediğim de bu arada siz ürünlerinizi Amazon depolarına gönderiyorsunuz. Amazon depolarına bu ürünler depolanıyor. Müşteri sipariş verdiğinde oradan alınıp müşteriye teslim ediliyor. Amazon tarafından kargolanır şeklinde yazıyor değil mi? Aynen. Türkiye'deki o şekilde, yurt dışına fulfilled by Amazon şeklinde yazıyor. Bu gerçekten büyük bir kolaylık bu arada. Yani siz fiziksel ürün ticareti yapmak istiyorsanız, Singapur'da bulunamıyorsanız, bulunmak istemiyorsanız Amazon Singapur'u kullanarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Çin'den oraya göndermek en kolay oradan mı oluyor? Aynen. Ya aslında oradaki matematik şu, bunu çok güzel anlatıyorlar. Dünyanın en ucuz ürünlerin bulunduğu yer neresi? Çin. O zaman oraya gidelim. Dünyanın en pahalı ürünlerin satıldığı yer neresi? ABD. O zaman oraya gidelim. En ucuzdan alıp en pahalıya koyalım. Yani aslında tamam, evet. Okey. $1 aldın, $15 fiyatladın. Da işte herkes yapabiliyor bunu. Yani burada bir bariyerin yok senin. Senin üzerine koyduğun bir katma değer yok. Senin sahip olduğun bir patent yok. Bir tasarım farkı koysan bile onu hızlıca kopyalayabiliyorlar ki benim tasarımlarım kopyalandı. Ve şöyle bir konu var. Zaten Çinliler bizden çok daha hızlı ve akıllı. Yani ben Türkiye'deki girişimci olarak veya Fransa'daki başka bir girişimci. Şunu düşünün. Ne üretim gücü elimde, Çin'deyim. Ne pazarı biliyorum, Amerika'dayım. Ben buradayım, herhangi bir yerdeyim. Oradan Çinlilerden iş yapmaya çalışıyorum. Amerikalılara mal satmaya çalışıyorum. Ama her iki tarafta aslında daha avantajlı. Çinli üreticilerin yanında olan Çinli girişimciler ürünleri daha ucuz alıyor. ABD'deki girişimciler pazarı daha iyi biliyor. Daha farklı yöntemlerle pazarlama yapıyor. Bitti. Biz buradan uzaktan baya zorlanarak iş yapıyoruz aslında. Ben şunu savunmuyorum bu arada. Yani bu iş modeli çalışmaz, çok başarısız demiyorum. Çalışır ama bu zorlukların insanların bilmesi gerekiyor. Bunların anlatılması gerekiyor. Herkes aynı modelle bir iş yaparken tabii ki çok fazla rekabet ortaya çıkacak. İlk doğal sonuç bu yani. Doğru. Peki burada yani aslında rekabet sadece aynı ürünleri satmakta değil. Sen daha niş bir, daha farklı, daha insanların keşfedemediği bir ürün daha iyi bulsan biraz bel altı yöntemler de var herhalde değil mi? Yani onlardan bahsedebilir misin biraz? Oraya gelmeden önce ilk cümlenden aklıma şu geldi. Evet, niş sektör bunun aslında cevabı. Herkes aynı yöntemle araştırma yapıyor ama ben çok niş bir ürün buldum.
Tamam, buldun ama o ürün gene para kazanmaya başladığı zaman gene filtrelere takılacak ve gene rakip bulacak. Yani bir ürünü buldum, çok güzel. Etsy'de buldum, Amazon'da hiç yoktu ama araması vardı. Amazon'a ekledim. 3 ay sonra kesin rakiplerin oraya gelecek. Çünkü herkes aynı metriklere bakıyor. Evet. İlk gelmek avantaj değil mi ama yorum Tabii açısından? yani ilk gelmek avantajlı ama işte şimdi oraya geldik. Yorumlarım var. Çok güzel. 3 ay sonra 150 tane yorumum var. Çinliler gerçekten yani yöntem olarak inanılmaz bel altı yöntemlerle, yani illegal diyebileceğimiz yöntemlerle rakiplerine saldırıyor. Çinlilerin, yani Çin'deki kültür şu şekilde. Hani Amerika'daki kültür iyi olan kazansın. Hadi hepimiz koşturalım. İlk kim varırsa oraya o kazansın ya. Çin'de şu. Ben rakibin paçasından çekeyim, o düşsün. Ben önde kalmış olayım. Ben koşturayım değil. Bu sefer pazara girdiğinde bakıyor Çinli arkadaşlar. 2-3 tane rakip var. 150, 200, 500 yorumu var. Hızlı bir şekilde yorum satın alıyorlar. Bunu yapan servisler var. Yorum satın almasalar bile yorum ekliyorlar. Yorum satın alma dediğin şey, üründen satın alıyorlar. Yorum yapıyorlar sonra, değil mi? Şöyle, Facebook'tan reklam çıkıyorlar. Bu ürünü satın alıp yorum yaparsanız $50 Amazon kuponu vereceğiz. Bunu yapıyorlar. Amerika'daki müşteri tıklıyor, ürünü alıyor. Yorum yapıyor 3 gün sonra ve $50 kuponu alıyor. Bir sorun yok. Buradaki sorun şu. Biz hani küçük girişimci olarak $50 kupon verebilecek, her bir yoruma $50 kupon verebilecek kadar sermayemiz olmayabilir. Hani bunu biz de yapalım diyebiliriz. Zaten Amazon hizmet kurallarına aykırı. Ama hani biz de yapabiliriz desek bile çok fazla paramız olması gerekiyor. Bunlar $50 kar ettiği için değil, başta belirli bir yorum sayısına sahip olmak için belirli bir ön yatırım aslında. Pazarlama yatırımı gibi yapıyorlar bunu. Aynen öyle. Hani izleyicilere anlatmak için, belki anlamayanlar olmuştur. Yani başta zarar ediyor. Önemli değil. O ürünü insanlara aldırıyor ve işte diyelim ki üründen $5, $10 kazanıyor. Gidip o yorum yaptığı için ona $50 veriyor kupon. Ama gün sonunda o en üstte kaldığı için normal satın alanlardan da bir paçalda dünya kadar para kazanıyor yani. Yani o bildiğiniz pazarlama yatırımı, işte $50'dan 100 yorum ne kadarsa direkt onu en başta koyuyor masaya. Ben bununla bu listeyi işte 5 yıldıza donatacağım diye. O 5 yıldızları aldıktan sonra da zaten çok büyük bir reklam bütçesiyle her zaman arama sonuçlarında en yukarıda kalıyor. Böylelikle sistemi bypass etmiş oluyor. Biri bu yöntemlerin, yani reklamlarla yorum satın alabilir. Ya da bunu yapan gene illegal servisler var Çin merkezli. Yani siz parayı koyuyorsunuz, onlar yorumları bir şekilde tedarik ediyor sizin için. Bunun yanında şu öyle da hiçbir var. şekilde engelleyemiyor değil mi Amazon? Oraya geleceğiz burada. Engellemek istiyor mu, istemiyor mu? Engellemeye çalışıyor bazı konularda. Bazı konularda çok duyarsız. Üçüncü yöntemi söyleyeyim ben. Yani yeni yorum eklemeden, yorum satın almadan vesaire bir şey yapmadan şunu yapabiliyorlar. Eskiden satılmış ancak şu an satılmayan listeleri bulup bu listelerin başlığını, görsellerini, açıklamalarını, bullet points'lerini değiştirip bunu kendi listelerine ekletiyorlar. Amazon'un bir kuralı var, tek liste kuralı. Her ürünün, yani şu bardağın bir tane listesi olmak zorunda. İkinci bir liste açıldığı zaman Amazon diyor ki ben bu iki listeyi birleştireyim. Aynı ürün bunlar. Arkadaşlar, Çinli arkadaşlar, rakiplerimiz bu ürünmüş gibi gösteriyor diğer yorumlar olan ürünleri, dönüştürüyorlar. Daha sonra kendi listelerine ekletiyorlar. Böyle bir günde, şurada bir görüntü var, bir süredir ona bakıyorum. Bir haftada diyeyim 55 yorumdan 718 yoruma çıkan rakibim vardı benim. 55 yorumdan 718 yorum. Evet. Çok acı bir şey yani, gözlerinin önünde böyle yani bel altı taktiklerle. Çok acı bir şey. Yani allak bullak eden bir şey. Sinirlerimi bozan bir şey. Çünkü ben bayağı zaman ayırıyorum. Yani tam zamanlı çalışıyorum, para koyuyorum. Tek kişiyim. Bu arada karşı tarafta, yani Çinliler dediğimiz ekip her zaman çok daha büyük oluyor. Sermayeleri daha fazla. Hepsinin uzmanlık alanları farklı. Ve çok daha iyiler. Ve gerçekten zaten Amazon üyesi Amerika'yı domine etmiş durumdalar her anlamda. Hem işte rakiplerini devirme anlamında, hem satış başarısı anlamında, ürün kalitesi anlamında çok iyiler. Bunlardan sonra şunu söyleyebilirim. Yorumların dışında Çinlilerin neler yaptığı konusunda ben bizzat yaşadığım için söylüyorum. Yani liste diyoruz biz ürün detay sayfasına. Amazon'da listing olarak geçiyor. Bizim ürünü sattığımız listeye saldırabiliyorlar. Saldırı şu şekilde. En basiti sizin ürününüzü alıp
Aleve veriyorlar, yakıyorlar çakmakla. Fotoğrafını çekip bu ürün benim evime geldiğinde sıcakta yandı, alev aldı. Az daha evim kül oluyordu diye bir tane böyle post atıyorlar, yorum atıyorlar. Ardından çakma hesaplarla, alıcı hesaplarıyla gelip bu yorumu helpful butonuyla yukarı taşıyorlar. Sizin sayfanıza giren ve yorumlara bakmak isteyen müşteri direkt en başta bu olumsuz ürün yandı, patladı, çatladı yorumunu görüyor. Ya. Social proof'un yani bu tür dezavantajlı şeyleri. Aynen. Evet. Ve Amazon'da hani evet biz bunu şikayet ediyoruz, ispatlarını koyuyoruz. Bak hem almış, iade etmiş, adresine bakın, IP'sine bakın. Bu gerçekten dolandırıcı bir hesap vesaire. Çok da oralı olmuyorlar bu tür durumlarda. Biz yine kendi bitkisel bir ürünümüzde diyeyim. Şunu yaşadık. Ürünümüz bir baktık arama sonuçlarında görünmüyor. Ürün açık, liste açık, aktif. Yazıyorsunuz ana anahtar kelimeyi. Normalde 3'teyiz, 5'teyiz. Hiç yok. 10 sayfa geziyorum. Hiç yok. Allah Allah ne oldu? Her yeri kurcaladım. Bütün araçları kullandım Amazon içerisindeki. En son support'a yazdım. Dedim böyle işte ürün arama sonuçlarında görünmüyor. Dediler ki siz ürünü adult olarak işaretlemişsiniz. Bunu ben yapmadım. Daha sonra araştırdım, şunu öğrendim. Rakip gelmiş, benim ürünümü bunu ben de satıyorum diye kendi envanterine eklemiş. Sonra? Ardından adult bu ürün diye işaretlemiş ve öyle yayınlamış. Onun yayınladığı da kabul edilmiş ve arama sonuçlarında sadece işte 18 yaş üstü veya belli standartları karşılayan hesaplarda görünüyor. Vay be. Sonuçta o ürün gerçekten onda yoksa ve aynen, sende o varsa bunu da yapabiliyorlar yani. Bunu da yaptılar. Bunu da işte karşı müdahaleyle yine düzelttik. Bayağı bir münazara ettik sağ olsun Amazon satıcı ekibiyle. Yani bana şey diyor, siz göndermişsiniz diyor. Diyorum ben göndermedim, hani ben niye göndereyim? Ürün belli zaten, fotoğrafından bile belli adult olmadığı. Çok ilginç ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sinirlerim bozuldu yani. Çünkü neler. Yani ben rekabeti adil, etik rekabeti çok seven ve keşke hep iyi rakiplerin olsa, hani seni ileriye taşır şeklinde bir fikir, yani kafa yapısına sahip biri olarak böyle bel altı ve gerçekten mide bulandırıcı şeylere de insan ne yapacağını bilemiyor gerçekten. Yani hani pes edesi geliyor gerçekten ki etmem yani hiç, ama çok üzüldüm ya. Şimdi konuşunca baya sinirlerim bozuldu. Pes etmek değil de ders almak daha doğru. Evet, çünkü daha şöyle mantıklı. yani sonuçta rekabet hukuku diye bir şey var. Mesela ülkemizde var. Eğer birileri rekabet hukukuna aykırı davranışlar yapıyorsa rekabet kurumu buna karşı bir müdahale gerçekleştiriyor. İşte Amazon'un aslında yapmadığı şey şu. Ben bu kadar bunları artık hani herkesin bileceği formatta anlatabilirken Amazon bunları çok iyi biliyor. Ama bunlara karşı gerçekten bir müdahale etmiyor. Gerçekten büyük bir hani mücadelesi, çabası, savaşı yok. Bu kadar manipülasyona, bu kadar saldırıya rağmen. Ve ben bu yüzden hani dersimi alıp diyorum ki rekabet ortamı bozulmuş, böyle piyasada ben var olamam. Çünkü emeğimin karşılığını alamıyorum. Gerçek bir çalışma ortaya koyuyorum ama çarçur oluyor. Hani Amazon dışında bu kadar da hani nasıl diyeyim, ayarsız, tepkisiz başka bir marketplace, pazar yeri görmedim. Evet. Etsy okuduğum kadarıyla reaktif, bir şey olduğu zaman evet bu liste şunu yapmış, kapatıyoruz, kaldırıyoruz diyor. Başka marketplace'ler bunlara karşı önlem alıyor, cevap veriyor. Amazon neden yapmıyor konusuna geldiğimizde evet, çok merak ediyorum. Bir tane çok kaliteli makale var bu konuda. Belki bölümün altına da ekleriz. Amazon orada. Çinlileri seviyor, Çinliler de Amazon'u seviyor. Çünkü Amazon'un en büyük değer önerilerinden biri şu: dünyadaki her bir ürünü en ucuza bulabileceğiniz tek yer. Sloganları bu. Her bir ürünü getiren Çinliler, çünkü oradaki o aklınıza gelmeyecek çeşitteki ürünlerin hepsi oradan geliyor. Çinli girişimciler, Çinli üreticiler alıp getirip bunu Amazon'a koyuyor. Mükemmel. Birinci vaat tamam. İkincisi de en ucuzu burada. En ucuzu da yine onlar getiriyor. En ucuz konusunda şöyle bir örnek vereyim. Yine bu yazıda paylaşmıştım onu. 2018'in Mayıs'ında satışa başladığımda ben ürünümü 13 dolara satıyordum. Bir yıl sonrasında 9 dolara düşmek zorunda kaldım. Çünkü işte benim ürünümü sattığını gören Çinli rakipler hızlıca ürünün kopyalarını, yani ana fotoğrafa kadar kopyalarını oluşturdular. Başlığa kadar kopyalarını oluşturdular. Ardından 5 dolara koydular. 6 dolara koydular. Ben 9 dolara zor dayandım yani.
Böyle şeyler de oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çinli satıcılar hem ucuzluğu getiriyor hem ürün çeşitliliğini getiriyor. Amazon bundan çok mutlu. O yüzden gelin buyurun diyor. Diğerleri de işte bizim gibi küçük girişimciler de arada kayboluyor. Bunları çok kale almıyor. İşte bu kaybolanlar da aslında genel olarak herhalde o yani 100 kişi giriyorsa 10'u başarılı oluyor diyorsun ya. İşte 90'ın içinde bir sürü böyle kaybolan. Aynen. Hatta 10 yani başarılı düşündüğümüz 10 kişinin bile içinde bir süre sonra yine pes etmek zorunda kalanlar oluyor herhalde, değil mi bu işle ilgili? Aynen. İşte oradaki konu zaten hani 100 kişiden 10'unu başarabilmesi aslında onların çok çabalamasına bağlı. Ben çok çabalamasına bağlıyorum. Çünkü gerçekten hani o eğitimlerde anlatıldığı gibi olmuyor hiçbir şey. Evet. Ben işe başlamadan 4 eğitim bitirdim. İşe başladıktan sonra hepsinin çok yarım olduğunu anladım. Ondan sonra bile hala sürekli eğitim izlerken hala öğrenmediğim birçok şeyin olduğunu, görmediğim birçok şeyin olduğunu fark ediyorum. Zaten temelde artık şu yaklaşım olarak ve bütün diğer arkadaşlara da bunu öneriyorum. Eğer size biri herhangi bir şeyin çok kolay olduğunu söylüyorsa, bahsediyorsa kesinlikle bir şey satacaktır. Evet. Yani bu arada eğitim vesaire falan filan değil. Herhangi bir marka da bir şeyi çok kolay yapabileceğini söylüyorsa kesin satacaktır. Satmayı istiyordur. Yani bir şeyi çok kolaylaştırdık sizin için. Satış geliyor. Biz e-ticareti çok kolaylaştırdık ama girişimciler için. Tamam işte. Bu sizin şey satacağız sloganınız. Satacaksınız. Yani yoksa hiçbir şey kolay değil. Yani yataktan kalkmak bile kolay değil. Ona rağmen size insanlar uyurken para kazanın, 7/24 para kazanın, 9-5 cenderesinden kurtulun, lüks villalarda hayat kurun vesaire diyorsa zaten yani buralara girmiyoruz bile. İşin basit olduğundan bahsetmek bile çok büyük bir aslında aymazlıkken bunlardan bahsetmiyorum bile. Ya evet, çok güzel bir şeyden bahsettin Burak. Burada sen bunu söyleyince yani bunu yapan bazı insanlara, benim Ekşi'de benle ilgili biri işte bunu yapan işte neydi, Ekim Nazım Kaya mıydı? Evet. Gibi bir şey demiş bana da. Ya onu yazanı bulup vallahi yani böyle eşek sudan gelene kadar dövmek istiyorum yani hani ulan bu kadar mı alakam yok yani, biz kime şey satmışız, Amazon kime öyle bir, ne zaman bir yerde böyle bir fake bir hayat sunmuşuz yani, villalarda onlarda bunlarda, hani ne alakası var? Tam tersini söylüyorum ben, kolay değil abi diyorum, aman diyorum yani bu iş bu kadar kolay değil. Varınızı yoğunuzu şey yapıp yakıp da işte sırf cool olacak, havalı olacak, ben girişimci olacağım ya da ben izin almak istemiyorum, patrona hesap vermek istemiyorum, ben çalışacağım da patron mu zengin olacak kafalarına aman girmeyin yani, hani hakikaten altı doluysa girin diyoruz. Sonra işte başka böyle alakasız tiplerle kıyaslıyorlar. Ya ben bir taraftan da hani işte Tosuncuk örneklerindeki gibi ya, bu insanlar müstahak ya, yani bu insanlar bu kadar saf demeyeyim de yani bu kadar böyle uyanamıyorsa, para kaptırıyorsak demek ki doğal seleksiyon abi, kaptırmaları lazım yani. Orada Müstahak ya müstahak, anladın mı? Bu anlamıyorlar yani, bu güzel doğru bir şeyden burada yani bedava içerik onlara şey gibi geliyor. Yani böyle işte konuşuyorlar işte hava atıyorlar falan gibi geliyor. Gidip bomboş şeyler satan adama para verdiği için dediklerini şey dinliyor, böyle para verdi ya. Kıymetli şöyle şeyler öğrendim diyor falan. Yani rezil rüsva olsunlar, ne diyeyim yani madem. Orada söyleyeceğim iki şey var. Birincisi, YouTube'da e-ticaretle alakalı konuşan kişiler sürekli birbirine benzetiliyor. Temel sorun o. Yani sizin kapağınızı görmüş ve size yorum yapmış olabilir. İçeriye girmemiştir bile. Evet. Demiştir ki bu da internette e-ticaret falan filan deyip kurs satacak, eğitim satacak vesaire. Bu bizim ülkemizdeki maalesef hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma konusuna giriyor. Maalesef. Sadece kapağa bakıp yorum yapmış olabilir. Çünkü bana da aynı yorum geldi ve şimdiye kadar internetten bir şey satmadım başka birine. Alın bunu da şu olsun bu olsun diye. Evet. İkinci konu şu, aslında bu eğitimleri satın alanlar kurgunun bir yerinde bir safsata olduğunu anlıyor. Bir yanlış olduğunu anlıyor. Ama o kadar iyi bir umut pazarlaması var ki ya tutarsa, yani tamam tutmayacak çok büyük ihtimal, ya tutarsa, %1 ihtimalle bile tutarsa hayatım değişecek. O zaman şu $100 bir atayım ben şuraya, belki tutar. Ama tutmuyor. Evet. Yani çok az tutuyor. Onlar da o istisnaların da başarılı olmasının sebebi dediğim gibi o eğitim değil. O eğitimden başka çabalar o insanları başarılı hale getiriyor. Evet, bir de hani dediğin gibi o eğitim dışı çabalar plus ek olarak işte ürün dikeyinde, yani çok niş bir ürün olabiliyor. İşte ürün gücü onda olabiliyor. Başka bir şekilde
doğru zamanda pazara girmiş olabiliyor falan. Ama ne olursa olsun Burak, bu bahsettiğim bel altı yöntemler çok moral bozucu, çok ciddi anlamda Aynen. böyle motivasyon kırıcı hikayeler. Başka örnekler var mı böyle, neye dikkat etmeleri, neye beklemeleri lazım girişimcilerin Amazon'da veya Birkaç tane daha var. pazar Onları da yerlerinde? söyleyeyim. Hani arkadaşlar uyanık olsun onlara karşı. Bu geçen sene çıktı Amazon Negative Customer Experience puanı diye. Yani olumsuz müşteri deneyim puanı diye yeni bir kavram ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Sizin 100 satışınızdan kaç tanesi iade geliyor ve bu iadelerin asıl sebebi ne? 100 satış yaptım, 4 tane iade geldi. 5 tane iade geldiğinde listeyi direkt kapatıyor bu arada. Böyle olmaz, bunda bir şeyler düzeltmem %5. gerekiyor diyor. Evet. Ve %5 hani çok düşük bir rakam. Yani Onu diyecektim, çok büyük bir rakam değil yani. çok hızlı manipüle edilebilir bir şey. Bizim Çinli arkadaşlarımız tabii ki bilgisayar Alıyor, başında iade ediyor, %5 bam, bitti. direkt Hiçbir bunu şey- yapıyor ve hani 3 defaya kadar sizin hakkınız var. Ben listeyi düzelttim. Değişiklikler yaptım. Lütfen yayınlayın. Tamam. 3'ten sonra listeyi tamamen kapatıyor. Gidiyor yorumlar, her şey. Listen kapanıyor. Yani senin bir satış kanalın vardı. O ürün için satış kanalın kapanıyor. Listen uçuyor, patlıyor. Abi Ya- çok manipülasyona açık ya. İnanılmaz. Bu kadar kolay mı yani manipüle edilmesi? Evet. Yani birçok başka senaryo da var. Ben hani böyle uzun şu oldu bu oldu oradan buraya geçtiler Abi falan kanser, diye yani bu anlatmak Amazon istemiyorum. satıcıların bayağı kanser olması Evet. lazım bu senaryoda. Ya yani bu Amazon'un kanseri bu arkadaşlar ve Amazon bu kanserle mücadele etmiyor. Çünkü Çin'i seviyor. İşine geliyor. Çünkü işine geliyor. Çünkü birçok işini kolaylaştırıyor. Zaten ben yine blog yazısında da paylaşmıştım. Yani toplam hacmin çok büyük bir bölümünü, yarısından fazlasını Çinliler yapıyor zaten. Çok iyi anladım. Bu arada açıklamalarda bu blog yazısını hem Çin'le ilgili yazıyı koyacağız, hem de Burak'ın kaç kelimelik yazıydı? 5000 küsür, 5300. Yani biraz uzun bir yazı ama gerçekten bu işe girecek olan insanların, hatta bu işteki insanların da hani girip, hep diyoruz ya, başkalarının hatalarından, tecrübelerinden ders almayı konuşuyoruz. Böyle kesinlikle okuması gereken bir yazı. Şimdi böyle konuşunca da çok da bize bazen kızıyorlar. Şöyle bir yorum geliyor. Bu ne biçim kanal adı? İşte moral bozuyorsunuz. Kolay değil diye kanal adı mı olur? Falan filan gibi. Bu işte hala da bir pazar payı ve ekmek var yani, hani her şeye rağmen, değil mi? Kesinlikle. Sen çünkü hani bunun yani bu anlattıklarımın tek odak noktası şu. Arkadaşlar, Amazon'da satış size bahsedildiği gibi kolay değil. Nokta. Eğer bu anlattıklarıma evet ben bunlara mücadele ederim, ben bunlara karşı koyarım ya da benim ürünüm Çinlilerin giremeyeceği kadar niş, üst seviyede bir ürün veya farklı bir ürün diyorsanız tabii ki pazar var. Biz halen satış yapıyoruz. Yani ben halen satış yapıyorum. Ama odağımı oradan çektim. Çünkü bayağı acı çektim ve ben ne yapıyorum yani? Daha 5 sene daha burada mı vakit geçireceğim? Bu kadar görmeme rağmen. Deyip değiştirdim. Pazar var, fırsatlar var. Amazon sürekli büyüyor. Hala trafiği var. Çok büyük bir trafiği var. Ama bunları bilerek davranmanız gerekiyor. Bunları öngörerek davranmanız gerekiyor ki benim gibi pazara çıktığınızda sizi yemesinler. Burak, çok teşekkürler. Ayağına sağlık, diline sağlık. Hani bence izleyenler için çok verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bizim temaya da çok güzel uyuyor. Demin o kadar güzel, hatta bölümün başlığını bile söyledin yani, hani söylenildiği kadar kolay değil diye. Ayağına sağlık, çok teşekkürler. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Aslında bir şey var. Onu ekleyeyim. Onu da bilsinler yine. Hani Amazon neden bunlara karşı müdahale etmiyor konuşmuştuk ya. Ben her ihlali gördüğümde Amazon'a satırlarca rapor, yani böyle rapor gibi ekran görüntüleriyle beraber bu satıcı bu ürünü şu tarihte girdi, 3 gün içerisinde 3 yorumdan 80 yoruma geldi. Ekran görüntüleri var. Yorumların aslında o ürüne ait olmadığına ilişkin ekran görüntüleri var. Raporlar gibi, hani CEO'ya raporlar gibi açıklamama rağmen düzgünce cevap alamıyorum. Satıcı destek ekibinin iletişimi de çok bayağı, sizi ciddiye almayan, sizin dediklerinizi kale almayan ekipler tarafından yönetiliyor. Sizin gerçekten bir sorun yaşadığınız zaman, gerçekten başınız sıkıştığı zaman doğru kişiye ulaşasıya kadar birkaç gün harcamanız gerekiyor. Bu da inanılmaz olumsuz bir durum.
Yani karşınızda muhatap bulamıyorsunuz. Bir olumsuzluk var, saldırıya uğradınız ya da yanlış bir şey yanlış yaptınız. Destek talebiniz var. Sürekli hani bir robot varmış gibi karşınızda bir şey söylüyorsunuz, size kalıp cevabı gönderiyor. O böyle değil diyorsunuz. Bu istediğim bu değil, anlatmak çalıştığım bu değil, okumamışsın bile zaten. Böyle diyorsunuz, gene aynı şeyi gönderiyor. Sonra da 3 defa aynı case'i açtınız diyor, kapatıyor. Yani bunlar da var. Bunları da eklemek isterim. Bunun dışında bahsetmek istediğim başka bir şey yok. Süper, ağzına sağlık. Bu daha da çıldırtan bir şey. Bir de yani ulaşamamak. Bununla ilgili geçen gün yurt dışından bir tweette okumuştum. Benzer bir olay şeyde var. Yani Facebook, yani Instagram ve TikTok rekabetinde Facebook'un bu ajanslarla olan partnership'liklerindeki iletişim diliyle hani TikTok'un olaya bakış ve yaklaşımıyla ilgili şey var işte ya, ister istemez. O bir tık hani Amerikan ve daha bir tık böyle yani biz zaten Amazon'uz ve yani çok sallamıyor modu var. Benzer şey Facebook, Instagram'da da var. Halbuki TikTok'un yaklaşımı çok daha başka. O daha aç, daha saldırgan, pazar payı almaya çalışıyor sürekli Instagram'dan. O işte her işte olduğu gibi orada yani koca devlerde bile şeyi görüyorsun. Rehaveti ya da ben oldum yani. Ben zaten ama Instagram'ım, Facebook'um, Amazon'umu görüyorsun. Ama hiçbir şey ilelebet de gitmiyor yani. Sen ben tabii marketplace pazar yerlerindeki rekabeti global açıdan çok bilmiyorum yani. Amazon'u kim tehdit edebilir, nasıl olabilir falan. Ama hiçbir şeyde ilelebet gitmez yani. Burada sonuçta senin gibi aslında binlerce, yüz binlerce merchant ya da satıcı demotive oluyor ve buradaki şeyini azaltıyor. Fırsatını bulsa başka yere hemen kayabiliyor. Kesinlikle. Jeff Bezos kendisi de söylüyor. Bir gün Amazon yapısı tamamı başka bir şirket tarafından darma duman edilecek, disrupt edilecek şekilde. Yani o da biliyor bunu. Ama akıllı adam o tabii. AWS odur budur başka yerlere zaten. Yani artık şu an sadece bir Amazon.com, bir marketplace falan filan değil. İnanılmaz büyük bir yapı var. Ki bence yani bilmiyorum bu arada. Ben sadece böyle bir naçizane kendi fikrimi söyleyeyim bu konuyla ilgili. Hani Jeff Bezos yerinde olsam Amazon işte satıcıları Çinliler, Minliler, ıvır zıvır falan en son bakmak isteyeceğim iş olurdu. Yani AWS gibi, hatta daha da high tech işler varken elimin altında. Ne bileyim orada işte Cloud'da Google'la kapışırken, Azure'la kapışırken, Microsoft'la hani oralara fokusumu ya da uzaya çıkmakla falan uğraşırdım. Aynen. Yani. Şu an zaten ayrıldı biliyorsun. Biliyorum. Onlarla uğraşıyor. Şu an tamamen kişisel tatminle alakalı. Olayı çözdük. Niye kötüleştiğini çözdük. Son olarak Mustafa'ya, Kolay Değil ekibine bu kanaldaki bütün videoların hazırlanmasında, görüntülenmesinde, çekilmesinde katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür ederim. Çünkü sanırım Türkiye'de gerçekten girişimciliğin kolay olmadığını anlatan ve kolay olması için neler yapılması gerektiğini tecrübeleriyle, deneyimleriyle paylaşan tek ekip, tek kanal. Burası. Teşekkür ediyorum bütün çalışmalar için. Burak'cığım valla duygulandım yani. Böyle güzel övgü ve teşekkür de almamıştık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.